Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Biliyorsunuz son OPEC kararları alındı. OPEC kararlarıyla birlikte altında son durum yorumlarımızı şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Sizlerle birlikte öyle teknik bir yorum yapacağız ki altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? Bunu teknik analiz yöntemiyle 4 saatlik grafik üzerinde sizlere göstereceğim. Beni çok iyi dinlerseniz arkadaşlar anlaşılmayan herhangi bir durum olacağını da zannetmiyorum. Büyük fırtınanın özellikle yaklaştığı bu günler içerisinde planlarımızı dikkatli bir şekilde yapmamız şart. Altındaki düşüşün başlayabilmesi için hangi kritik seviyelerin kırılması gerektiğini teknik analiz ve grafik üzerinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Grafiğimize geçmeden önce sizler de kanalımıza bir beğeni atar, kanalımı başka mecralarda paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmamış arkadaşlar da şimdi kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, altın analizimiz var. Ardından dolara bakacağız, euroya, sterline ve bitcoin'e gene bu video içerisinde değineceğiz. Ayrıca gümüşteki son durumda bu video içerisinde değerlendirmelerimiz arasında olacak. Evet, şimdi hemen sizlerle birlikte altın yorumumuza geçelim. Özellikle altında düşüşün başlayabilmesi için hangi kritik seviyenin aşağı yönlü kırılması gerektiğini burada hep birlikte değerlendirelim sevgili dostlarım. Şimdi altında 4 saatlik grafiği açtığımız zaman sevgili dostlarım, şimdi hemen sizlerle birlikte bir trend çizgimizi belirleyelim. Bakın burada bir formasyon oluştu altında. Yani bu büyük bir fırtınanın habercisi olan bir formasyon. Fakat bu formasyon gereği sevgili dostlarım altındaki kırılım hangi seviyeden gelmeli ki aşağı yönlü hareket devam edebilsin? OPEC'in almış olduğu son kararlarla biliyorsunuz petrol özellikle kısıtlamasına gidilecek. Bu kısıtlamayla birlikte de arkadaşlar haberin daha doğrusu dün itibariyle çıkmasıyla birlikte altında aşağı yönlü bir hareket izledik. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise arkadaşlar altındaki hareketliliğin aşağı yönlü evrilmesindeki en büyük etkenlerden biri ise Fed'in faiz artışlarında tekrardan agresif bir tutum izleyebileceği yönünde. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Eğer ki OPEC arkadaşlar petrolde bir kısıtlama yönüne giderse, gerçi son alınan kararla birlikte gideceğini açıkladı. Fakat bu gitmeyle birlikte tekrardan enflasyonist bir gündemin oluşabileceği beklentisi doğrultusunda Fed'in tekrardan agresif bir faiz artışı sürecine girebileceği beklentisinin oluşması. İşte bu oluşumla birlikte arkadaşlar altında aşağı yönlü bir hareket izledik. O yüzden diyoruz ki planlarımızı tekrardan kontrol etmekte fayda var. Çünkü bu karar gerçekten altın tarafını zorlayabilir ve aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirebilir. Fakat bunu getirebilmesi için şu an sizlerle birlikte izlediğimiz bu üçgenin alt kısmında bir kırılım görmemiz şart. Bu kırılım da nereden geçiyor? Bakın tam şuradan geçiyor sevgili dostlarım. Orası da bugün itibariyle baktığımız zaman 4 saatlik grafikte 1950 bölgesinden geçiyor. Yani 1950 bölgesi altının onsu için gerçekten çok önemli bir bölge. Bu 1950 bölgesini dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. Çünkü bu bölgenin altına eğer ki sarkma olursa bakın o zaman aşağıda 1936 gene bizler için kuvvetli bir destek konumunda olacak. Ama ilk etapta 1950 dolar seviyesi üstünde ons altının kalması şart. Şart ki yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilsin. Yukarı yönlü yükselişin devam edebilmesi için ise buradaki üçgen hareketinin yukarı yönlü kırılması şart. Burası da nereden geçiyor? Hemen teknik analiz yöntemini kullanaraktan baktığımız zaman arkadaşlar 1990 dolar seviyesinden geçiyor. 1990 dolar seviyesinin önemi ise buradaki bir kırılım, 1990 dolar üzerindeki bir kırılım bize altının ons tarafında da 2070 dolar seviyesine doğru gidecek bir hareketi başlatacak. Bakın şurada gördüğünüz üçgen seviyesi kadar yukarı yönlü bir hareketi bizlere başlatabilecek. İki rakam altının onsunda çok önemli. Özellikle aşağıda 1950, bakın şuradaki 1950 desteği ve onun altındaki 1936 dolar desteği. Bu destekler aşağı yönlü kırılırsa altında aşağı yönlü bir düşüş hareketi tekrardan izleyebiliriz. O yüzden bu iki rakam, iki destek bölgesi altın yatırımcılarının dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir seviye. Yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için ise 4 saatlik grafik üzerinde bakıyoruz. Bu kısa vadeli bir analizdir arkadaşlar. O da 1990 doların önemi. 1990 doların üzerinde bir kırılım bizi hızlı bir şekilde altının ons tarafında tam 2070 dolarlar seviyesindeki formasyon hedefine doğru götürecek hareketi başlatacaktır. O yüzden sizlerin de dikkatli olması gereken önemli seviyeler bu bölgelerden geçiyor ve dikkatlice takip etmeniz gereken ana bölgeler ve seviyeler belirttiğim alanlar üzerinden geçmekte. Bu iki stratejiyi kullanaraktan sevgili dostlarım altında yukarı yönlü veya aşağı yönlü kısa vadede kendimize bir strateji ve bir plan özellikle oluşturabiliriz ve böylelikle
aşağı yönlü hareketlerde özellikle bizler sell pozisyonunda, yani aşağı yönlü bir sert düşüş pozisyonunda yakalanmamış oluruz. Yukarı yönlü gidecek bir altının onsu bu hareketleri devam ettirecekse de 1990 doların üstünde şimdilik kapanış yapması şart. Veya buradaki hareketler arkadaşlar bir B planı çerçevesinde şu şekilde 1950 ve 1990 dolarlar seviyesinde hareket edebilir. 1990'ı yukarı kırarsa yönümüz yukarı olacak. 1950'yi aşağıya kırarsak da yönümüz aşağı yönlü olacak ve buradaki üçgen formasyonu bu şekilde çalışmış olacak. Şimdi bu üçgen formasyonun bir de fırtına kısmı var. Bakın şöyle baktığınız zaman bu bir bayrak filama formasyonu. O yüzden diyoruz ki 1990 dolar seviyesi yukarıda çok önemli. Kırılması halinde ilk etapta 2070 fiyatlanması, bayrağın içindeki hareket kadar 2070 dolara kadar bir fiyatlanma ve onun üzerinde 2200 dolarlar seviyesine doğru da sert hareketleri beraberinde getirebilir. Şimdilik takipte kalmanız gereken en önemli seviye arkadaşlar, beklentilerim dahilinde olan bu seviye ve takipte kalmanız gereken özellikle en önemli seviye 1990 ve 1950 dolar seviyelerinin arasındaki bölge olacak. Bu iki bölgeyi sizler de sıkı bir şekilde takipte kalırsanız bu pozisyonlarınızda zarar etmemiş olacaksınız diye düşünmekteyim. Buradaki üçgen hareketini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Evet, altın tarafında aklınızda herhangi bir soru işareti kaldığını düşünmüyorum. Çin'in yapmış olduğu plan dahilinde sevgili dostlarım, İran'ı biliyorsunuz Suudilerle barıştırması ve bunun ardından hemen gelen Rusya ve OPEC arasındaki petrol arzının kısıtlanması olayıyla birlikte ABD'nin yapacağı hareketler de çok önemli olacak. Çünkü artık ABD tarafı şu an için sessiz duruyor fakat bu konuya müdahil olacaktır. Grafik üzerinde de belirttiğimiz gibi bu hareketin bu üçgen içerisinde sıkışması teknik olarak bir yöne bu hareketin kırılabileceği kısa vadede beklentisini grafik üzerine çizmişler. O yüzden biz de bu üçgen içerisini takip edeceğiz sevgili dostlarım. Çünkü çok önemli olacak. Üçgen içerisinde bu hareketin devam etmesi demek ABD tarafından gelecek atraksiyonun gerçekten çok önemli olacağı ve ABD tarafının planlarının ne olabileceğiyle birlikte buradaki kırılım gerçekleşecektir diye düşünmekteyim. Gram altın tarafına geçtiğimiz zaman gram altın yatırımcıları için de hemen bir grafik çizecek olursak bakın arkadaşlar, gram altında da aynı ons altın seviyesinde olduğu gibi bakın şurada da bir oluşum var ve bu oluşumu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Burada bir kama oluşumu mevcut. Bu kama içerisinde de gram altının muhtemelen hareket etmesi gereken seviyeler ve noktaları da burada hep birlikte belirleyelim. Bu da gene 4 saatlik grafikteki bir oluşum ve bu oluşuma göre gram altında kendine yön belirleyecektir. Bu oluşuma göre baktığımız zaman gram altında alt seviye, yani stop olmanız gereken seviye 1205 dolar seviyesinden geçiyor. Yani 1205 dolar seviyesinin altında, gram altında kapanışlar görmeniz halinde stop olmakta fayda var. Çünkü bu kama aşağı yönlü kırıldı demektir. O yüzden 1205 altında aşağı yönlü hareket tetiklenir arkadaşlar. Ve bu hareket 1180 dolar civarına doğru gram altını aşağı yönlü çekebilir. Sizler 1205 seviyesine dikkat edeceksiniz. 1205 seviyesi üzerinde kaldıkça da gram altında şu an için hareketler yukarı yönlü takip edilebilir. Bizler 1205'in aşağıda dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini bu grafik üzerinden anlıyoruz. Yukarıda ise gram altının kırması gereken önemli bir seviyede. Bakın bu kamanın üst noktasına baktığımız zaman oradaki hareketin de bu tekrardan agresif bir şekil alabilmesi için şuradaki 1230 doların üzerinde kapanış görmemiz şart. Buradaki stratejimiz ne olmalı? Yukarıda 1230, bakın şu 1230 aralığı önemli olacak. Aşağıda da çizdiğimiz gibi 1205. Bakın şuradaki 1205 seviyesi. 1230'un yukarıya yönlü kırılması demek sert hareketlerin devam edeceği anlamı taşır. Kısa vadede 4 saatlik grafikte ve bu hareketin 1245 Türk lirası civarına doğru ve ardından da 1300 TL'lere doğru gidecek hareketin başlaması anlamını taşır. O yüzden bizler için bu iki rakam gram altın takipçileri için çok önemli. 1230 Türk lirası ve aşağıda 1205. 1205 aşağı yönlü plan yapmamız gereken bölge. 1230 da yukarı yönlü plan yapmamız gereken bir strateji olmalı. Veya 1230 ve 1205 bantları arasında şu harekette zikzaklar yapıp arkadaşlar buradaki kırılıma göre yön gram altında da belli olacaktır. OPEC'in son aldığı kararlar arkadaşlar olmasaydı kesin ve net burada diyebilirdik ki gram altın ve ons altın tarafında
yukarı yönlü hareketler kısa vadede yukarı kırılacaktır. Fakat bu son hareketle birlikte enflasyonist bir dönem içerisine tekrardan girebiliriz. Bu da Fed'in alacağı kararlarda, yani faiz kararlarında piyasa bunu Fed'in agresif faiz artışlarına daha da devam edeceği anlamını çıkartabilir ve altın tarafında bir miktar satış yapma şeklinde bunu kullanabilir. O yüzden bugün itibariyle sizlerle birlikte iki plan dahilinde mutlaka altın tarafını değerlendireceğiz ve bu yönde bir plan sizlerle birlikte yapacağız sevgili dostlarım. Evet, bu video biraz uzadı. Bu video altın üzerine olsun. Bu videodan sonra da bir dolar videosu sizlerle birlikte paylaşalım sevgili dostlarım. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.